Ben baya bildiğin not almışım ya. Giriş yapmayı pek bilmiyoruz. Başaramıyoruz da bunu açıkçası. Bugün sizlere yeni kampa başlayacak olan arkadaşlarımıza nacizane 10 tane yapılmaması gereken hatadan bahsedeceğiz. Yanlışlardan, aslında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Bununla alakalı 10 tane madde hazırladık burada. Bunları sizlerle paylaşacağız. 1. Havanın hafife alınması. Havayı hafife alıyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Bugün mesela sabah evden çıkarken hiç hava durumuna bakmadım. Güneşti, yani bayağı bildiğin çok güzel güneş vardı. Daha sonra bu alana, kamp alanıma geldiğim vakit, bu arada kamp alanım da arka tarafta. Burada video çekmek için buraya çektik. Yola çıktık, gayet günlük güneşlik. Kamp alanımıza geldik, yağmur yağmaya başladı. Ne yapmamız lazım? Yağmurluğumuzu almamız lazım, şu an yanımda. Ya da ne bileyim sizlere, işte tarpımı almam lazım, işte pullarımı almam lazım gibi, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çıkmadan önce şunu yapabiliriz. Her zaman yapıyordum aslında fakat sincap. Her zaman yapıyordum aslında fakat bu sefer yapmadım. Hava durumunu açıyoruz. Hava durumundan bir bakıyoruz. Saatlere bakın. Saat kaçta gideceksiniz? Saat 8'de mesela ya da 6'da. Ben 6'da çıktım bugün yola. Evden çıkmadan önce kesinlikle ama kesinlikle hava durumuna bakıyoruz. Saatlere bakın. Mesela 6'da çıkacaksınız. 7, 8, 9, 10 saat kaçta yağmur yağacak ya da yağacak mı? Hani UV ışınları diye biliyorsunuz, zararlı bunlar. Güneş kremi sürmeli miyim? Bunların hepsine bakın. Bunlar sizin kampınızı daha keyifli hale getirecektir. Kesinlikle yapmalısınız. 2. Yetersiz aydınlatma ekipmanları. Mesela kampa gittiğiniz zaman akşam kalacaksanız eğer, kesinlikle ama kesinlikle powerbank'iniz bir değil, hatta 2 tane. Benim 3 tane var. Bir tanesi 30 binlik, 60 binlik, bir de 10 binlik var. 10 binlik neden var? Yanımda yürüyüşe çıktığım zaman taşımak için, yani her an kameranın, mesela artık kamera çekiyoruz, kameramız var. Kameranın pili bittiğinde, telefonun pili azaldığında, uzaklaştığımda kamp alanından, bunun için 10 binlik gayet yeterli oluyor. Ya da akşamları mesela fasıl yapacaksınız, oturacaksınız, yani arkadaşlarınız ya da solo kamp yaptınız, tek başınıza gittiniz. Aydınlatma çok önemli. Hem yabani hayvanları sizden uzaklaştırır hem de kendinizi güvende hissedersiniz. Sürekli ateş yakmak zorunda kalmazsınız. Bunlar ekstrem tabii ki. Mesela benim şöyle gördüğünüz gibi bir 5-6 tane var şu lambadan. Çok güzel. Ortalama 6 saat kadar pili gidiyor, dayanıyor yani. Powerbank'te şarj edebiliyorsunuz bunu. Bundan yani tavsiye ederim. Linkini isteyen arkadaşlara da paylaşabilirim. 3 harfli markette de satılıyor. Bunun gibi ürünler alabilirsiniz. Lümenenin kaç olduğunu bilmiyorum. Herhalde 800 üstü. Dereceli zaten bunlar. Gayet güzel. Dediğim gibi linkini de bırakırım. Bunun dışında gaz lambası bence kesinlikle olması lazım. Yani her kampçının bir tane gaz lambası olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar ne düşünüyorlar ama akşamları efsane oluyor arkadaş. Sarı ışık yaydığı için, işte beyaz ışık, sarı ışık böyle kaynaştığı zaman farklı bir tonlama çıkıyor ortaya. Bence bunlara önem verin. Akşam kalıyorsanız ya da saat 9'a 10'a kadar kalıyorsanız, çekirdek çıtlarken, ne bileyim kahvenizi içerken, göl kenarında otururken, ya şunlar efsane oluyor yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet, geçelim 3. konumuza. 3. konumuz neymiş bakalım. Bu arada pilleri unutmuyorsunuz. Kesinlikle pil taşın yanınızda. Çantanızın bir köşesinde pil olsun. Pil çok önemli. 3 demişiz, eksik veya yanlış ekipman. Kampa çıkmadan önce, alanınıza çıkmadan önce kesinlikle ama kesinlikle çantanızı, arabanızı kontrol edin. Ne alacaksınız? Mesela bugünkü kamptaki yapacağınız işlem nedir? Et mi yapacaksın? Ot mu yapacaksın? Tavuk mu yapacaksın? Bunların hepsini kontrol et. Kafa lambanı kontrol et. Termosunu kontrol et. Powerbank'in dolu mu boş mu? Bunları kontrol et. Bardakları almış mısın? Masanı almış mısın? Sandalyeni almış mısın? Çadırını almış mısın en önemlisi? Bunların hepsini kontrol etmemiz gerekiyor. Daha sonrasında kampınız çok keyifsiz bir hal alabilir. Daha keyifli olabilmesi için kesinlikle kontrol edin. 4. maddedeyiz. 4. madde gerçekten çok önemli. Hayat ve mat meselesi diyebilirim. Çok önemli. Buna dikkat edin. Ne demişim? Mesela gece karanlığında çadır kurulmaz. Kurulur. Neden kurulmasın? Ama sıkıntı yaşarsınız. Örnek veriyorum. Gittiğiniz alanı sabah gördünüz ama çadırı nereye kursam diye hiç düşünmediniz. Bodoslama bir yere daldınız. Çadırı kuracaksınız. Çadırı kurduğunuz alanın düzlük olması lazım. Taşlık olmaması lazım. Taşlıksa eğer ne olacak? Çadırı kurdunuz, matınız da yok hatta.
Çadırın içine girdiğiniz zaman o sivri taşlar var ya, çadırınızı delik deşik etmesini boş verin, ayağınızı parçalar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden çadırı yani gittiğiniz alana ilk gittiğiniz vakit direkt çadırınızı kurun. Çadırınızı kurun. İlk önce yerinizi güzelce belirleyin. Daha sonra çadırınızı kurun. İçiniz rahat etsin. Akşam uğraşmazsınız. Yemek yapacaksın, cart yapacaksın, cürt yapacaksın. Ondan sonra çadırı kuracaksın. Yorgunluktan bayılırsınız zaten. Gerek yok. Çadırını kuracaksın. 5. maddedeyiz. Çadırımızı doğru alana kurmamız gerekiyor. Hatta kamp alanımızı doğru seçmemiz gerekiyor. Kampa niye gidiyoruz? Dinlenmeye gidiyoruz. Değil mi? Acı çekmeye, cefa çekmeye gitmiyoruz sonuçta. Gidip bir bardak şöyle ne bileyim meyve suyu ya da bir su rahat rahat içmek için gidiyoruz. Rahat rahat yemeğimizi yemek için, dinlenmek için, huzuru bulmak için gidiyoruz. Bunun için de gittiğimiz alanın, kamp yani kurulacak olan alanın yokuş aşağı olmamasına kesinlikle dikkat edin. Dere kenarı olmamasına dikkat. Dere kenarı olabilir ama tam dibine kurmayın. Tam dibine kurduğunuzda belki hayvanların geçiş güzergahı olabilir, su içtiği nokta olabilir. Başınıza bela alırsınız, gerek yoktur böyle bir şey. Onun yerine derenin biraz daha dış kısmına ne ormanın içine gireceksiniz ne derenin içine gireceksiniz ya da kıyısında duracaksınız. Tam ortada bir yere rahat uyuyabilmek için düz, taşsız, güzel bir alan seçmeniz gerekiyor. Her yerde var. Olmayan bir yer yok. Taşlıksa taşları temizle yani ufaktan. Yapacak bir şey yoktur. Ormanlık alanlarda öyle kolay kolay taşlık alan yani şöyle bakıyorum. Size de görüntüyü birazdan buraları da çekeriz. Ya pek taşlık alanda yok. Ben görmedim, bilmiyorum yani. Genelde dere kenarlarında, ırmak kenarlarında taşlık oluyor. O kadar da çok şey girmenize gerek yok. Sonuçta siz oraya rahat etmeye gidiyorsunuz. Rahatta kalın. 6. da dediğim gibi yine hayat memat meselesi dediğimiz yiyecekleri kesinlikle açıkta bırakmıyoruz. Neden açıkta bırakmıyoruz? Mangalını yaktın ya da ateşini yaktın, yemeğini yedin, kemikler var ya da et parçaları yere düşmüş falan filan. Domates kabuklarını bir yana atmışsın, patlıcan kabuklarını bir yana atmışsın. Etrafın komple koku sarmış. Gece uyudun, lavaboya gideceksin, çadırın kapağını bir açtın, karşıda 2 çift göz. Ne o? Ayı. Ayı çıkabilir karşıda kardeşim, gerek yok buna. Yiyeceklerini güzel bir şekilde, çöplerini güzel bir poşete bağlıyorsun. Sonra senden yani kamp alanından hiç değilse 200-300 metre ileride bir ağacın dalına asabilirsin. Tabii ki onu daha sonra oradan alacaksın. Doğayı koruyacağız. Sonuçta orası da bizim bir evimiz gibi düşünmemiz gerekiyor. Bunu yaptın. Normal yiyeceklerin kaldı, kahvaltın kaldı, işte ne bileyim etin kaldı, ertesi gün yapacağın yemekler, içecekler falan filan. Bunları da arabanda sakla. Kapalı kapların içine, çadırın içine sakın koyma yani. Çadırın içine koyulmaz zaten. Koku yapar. İşte böcekleri çeker, gece rahatsız olursun, huzursuz olursun, buna gerek yok. Onun yerine dediğimiz gibi kapalı kaplar var. Çok da güzel aletler var yani. Bunları deneyebilirsin, kullanabilirsin. Herkese ben öyle yapıyorum. Bir buzluğum var. 6 tane de tüp buzu var. Onları koyuyorum. Arabamın içerisinde çıkartmıyorum ya. Bugün niye arılar bana geliyor? Bir kertenkele geçmiş. Evet, Olay. evet. Şu kadar. Hadi ya. Önünden mi geçti? Şuradan geçti. Gelmez Keşke- o bu tarafa. Keşke görebilseydim ya. Çok severim kertenkeleleri. Dediğim gibi yani buzluk alabilirsiniz. Her yerde satılıyor. Çok büyük rakamlar da değil yani. 500 lira, 1000 lira civarında. Abi o kertenkele bence bu taraf beni sevdi, bana doğru geliyor olabilir ha. Bunları unutmayın. Yiyeceklerimizi açıkta bırakmıyoruz. Bırakmayacağız. Bıraktığınız zaman dediğim gibi tilki gelir, ayı gelir, köpek gelir. Uğraşır durursunuz. Huzursuz olursunuz yani. Kurcalar etrafı, kurcalar durur. Gerek yok. Evet, geldik 7. konumuza. Yapılan hatalardan, yanlışlardan bir tanesi. Bu gerçekten, bu da çok önemli. Ulan hepsi çok önemli ya. Şey yok yani, arada fire yok. Hepsi çok önemli. Ne demişiz? Ateş yakarken rastgele bir yere ateş yakmayalım kardeşim. Görüyorsunuz yani ülkemizde o kadar orman yangını, bunların hepsi bilinçsiz ateş yakmaktan kaynaklı. Tabii hepsi demeyelim de bazen cam parçasından bile yanabiliyor. Öyle durumlar da var. Ateş yakarken kamp ortamımıza gittiğimiz zaman, alanımıza gittiğimiz zaman taş buluyoruz. Taş buluyoruz. Taşları etrafa dizeceğiz, tamam mı? Ateş yakacağımız noktanın yuvarlak içine alacağız. Oranın içinde yakacağız ateş. Etrafa sıçramasın, ağaçlara sıçramasın diye. Bir de yani sonuçta doğa ortamında bazen rüzgarda, herhangi bir rüzgar da çıkabiliyor. Bunu kestiremiyoruz sonuçta. Bu yüzden kesinlikle taş kullanıyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii, kameraman, buyur. Peki taş bulamazsak ne yapacağız? Ben varım. Taş bulamazsak ne yapacağız? Taş bulamazsak çeşitli kamp malzemelerinde yine şeyler var. Bu
çok güzel bir şey aslında. Şunun yarısı kadar büyüklüğünde. Açtığın zaman kürek oluyor. Adını unuttum şimdi ya. Çok amaçlı yine kazma oluyor. Onlardan bulundurabiliriz. Çok pahalı şeyler değil bunlar. 300 lira 500 lira bir şey yani. Ondan alabilirsiniz. Yanınızda kekiş olabilir. Toprağı kazıyorsunuz. Epey kazmanıza da gerek yok yani. Taş yüksekliğinde olsa yeter. Toprağı kazıp çukur oluşturuyoruz. O çukurun içerisinde yakabilirsiniz. Ama kesinlikle gece uyurken ya da uyumadan önce kesinlikle ama kesinlikle ateşimizi söndürmemiz gerekiyor. Söndürdüğümüzden de emin olmamız gerekiyor. Gece mesela ateşi yaktınız. İşte uyuyacaksınız artık yani çadırınıza gireceksiniz. Havada biraz böyle titretir gibi oldu. Ateşin başına geliyorsunuz. Ateşin başında söndürdükten sonra ışıkların hepsini bir kapatın. 10 saniye yeterli. Kapatın bakın bir közden şey var mı, ışık var mı? Buna kesinlikle bakın. En güzel kontrol budur zaten. Işıksız ortamda ateşe bak. Baktınız var. Tekrar oraya da bir su dökersiniz. Temiz su dökmenize gerek yok. Kirli su ya da yanınızda ırmak dere varsa oradan işte alıp doldurup oradan da dökebilirsiniz yani. Bunlar önemli şeyler. Bunları kesinlikle atlamayalım. Yani orman kalmadı arkadaş. Bunu yapın yani. 7. maddemiz bu şekilde. Ateş yakarken kontrolsüz bir şekilde ateş yakmıyoruz. Ben mesela ne yapıyorum? Ateş yaktığım noktanın hemen yan tarafına ya da böyle 5 metre 10 metre ilerisine genelde plastik olduğu için su bidonlarımız. Onları dolduruyoruz. Ben kaç litre dolduruyorum genelde kamp alanıma giderken? 20 litrenin altında su götürmüyorum. 20 litrenin altında su götürmüyorum. Çünkü elimizi yıkıyoruz, ayağımızı yıkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz. Hava sıcak oluyor, bunalıyoruz, ensemize şıpır atıyoruz. Yani bunların hepsini yapıyoruz, yapmıyor değiliz yani. O yüzden hemen yanı başınızda kesinlikle suyunuz olsun. Herhangi bir sıçramada ufak bir yangın çıkmış olabilir. Döküyorsun, söndürüyorsun. Sönerse bizim, sönmezse yine bizim. Enkazı kaldıracağız yani. Yapacak bir şey yoktur. Evet 8. maddemize geçelim. Ne demişiz? Böceklere karşı önlem almak. Böceklere karşı kesinlikle önlem alacağız. Şu an İç Anadolu'da kene vakası arttı deniyor. Yani var, ben de çok fazla karşılaşıyorum. Konduğu da oldu hatta şuraya geçen hafta. Bunu da hemen çıkarttırdık. Sağ olsun arkadaşımız yardımcı oldu bu konuda. Paçalarınızı benim yaptığım gibi görünüyor mu bilmiyorum ama pantolonu ya da eşofmanınızı çoraplarınızın içine verebilirsiniz. Bunun dışında eczanelerde ya da çeşitli marketlerde böcek kovucu, böcek savıcı, doğal bazı maddeler var. Onlardan alıp hani sürebilirsiniz ya da sıkabilirsiniz. Onun dışında hani biraz kimyasala kaçıyor ama bazı spreyler var. Onlardan kullanabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Çok önemli detaylar. Yani doğa ortamına gittiğiniz zaman böcek, sinek bunlar olacak yani. Oluyor yani. Çünkü gidiyorsak eğer yemek de götürüyoruz yanımızda. Artıkları illaki yağın damlası düşüyor, ne bileyim işte kabuk yeşille aynı renkte oluyor, görmüyorsunuz, alamıyorsunuz. Bunların hepsi böcek çeker, kokular, sinek çeker, özellikle geceleri. O yüzden bu ilaç diyelim adına artık. Bu ürünlerden temin edebilirsiniz. İşinizi kolaylaştırır. Kampınız çok keyifli hale gelir. Keyifsiz hale getirmek istersen tabii çok etken var ama bunları kullanırsan kat kat daha iyi olacaktır senin için. 9. maddemiz. Devam ediyorum. Evet. Edeyim mi? Evet. İzin veriyorum. Evet, 9. maddemiz. Yetersiz su hijyen eksikliğidir. Bakayım, evet doğru yazmışım. Yetersiz su hijyen eksikliği demektir. Suyumuzu her zaman yanımızda götürüyoruz. Temiz su ne kadar olabilir? Yani bir kampa gittiysen günde kaç litre içiyorsun? 2,5 litre içsen, bir gün kampta kalsan ertesi günde 2,5-5 litre yeterli. Kat kat yeterli. 5 litre kişi başı, 5 kişi gittiniz 20 litre. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. İşte çay koyacaksınız, işte bulaşık yıkayacaksınız falan filan derken 5 litre de öyle alsanız 25 litre 4 kişi için ya da bir kişi için konuşalım 10 litre temiz su kesinlikle yeter. Temiz suyun yanında biraz önce hani ateş yakarken götüreceğimiz 20 litrelik su vardı ya, ben kendim için söylüyorum bunu bu arada. Sizler 10 litre götürün ya da 5 litre götürün. Tavsiyem 20 litre yani en aşağı. O kirli su dediğimiz hani boru suyu diye tabir ettiğimiz o sularda işte bulaşık yıkamaya ya da ne bileyim yemek yaptığınız elleriniz kirli. Ne yapacaksınız? Yıkamanız gerekiyor. Derenin suyuna ya da ırmağın suyuna ya da öyle bir dere ya da ırmak yoksa o suyla ellerinizi, ayaklarınızı yıkayacaksınız. Hijyene kesinlikle dikkat edin. Dediğim gibi yani böcek çekebilir, sinek çekebilir. Çok rahatsız olursunuz. Buna gerek yoktur. Kesinlikle yanınızda ekstra su taşıyın. Su hayattır. 10. maddemizde doğaya zarar verme diyoruz. Doğada çöp bırakmak,
Doğada işte yaktığımız külleri, ulan karınca ne taşıyorsun sen? Onu nasıl taşıyorsun sen ya? Maşallah. Doğada kül bırakmak, çöp bırakmak doğaya zarar veriyor. Doğa, unutmayın ki bizim bir evimiz. Misafir değiliz arkadaşım. Burası bizim bir evimiz. Seviyoruz. Sevdiğimiz için de koruyacağız. Sevdiklerimizi nasıl koruyorsak burayı da aynı şekilde koruyacağız. Attığımız maddeler, pet şişeler, cartlar, curtlar, yani bunlar yüzyıllarca erimeyen maddeler, kimyasallar. Bu yüzden kesinlikle bunları doğaya bırakmıyoruz. Bir tane poşete bakar, 2 dakika şurada yürümeye bakar yani. Yani demem o ki doğaya ne getiriyorsan geri götür. Doğa herkesin evi, herkesin sığındığı nokta, herkesin keyif almak istediği nokta. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Biz bilinçlenirsek herkes bilinçlenir. Biz yaparsak herkes yapar gibi. Ulan tam bir sosyal mesaj oldu bu yani biraz. 10'da 10 yaptığımıza göre videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu 10 maddeyi kesinlikle önemseyin. Bunları yapmayın. Yapanları uyarın. Yani kampa giden birçok arkadaşımız var. Onlarla da paylaşabilirsiniz. Onlarla görüş alışverişi de yapabilirsiniz. Biz çok iyi kampçıyız demiyoruz zaten. Biz sadece hani kampta gördüğümüz, gidip gelirken yıllarca kamp yaptık yani. Gidip gelirken yanlış yaptığımız şeyleri doğru yapmaya başladığımızda, yanlışları gördüğümüzde bunları sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım sizler için de iyi olur. Keyifli kamplar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.